Bugün sizinle beraber bu çok sevilen eldiveni yapacağız. Parmaksız eldiveni yapacağız. Şöyle bir formuna bakmak gerekirse giyimi gayet kolay ve şık bir eldiven. Şimdi bunu beraber yapalım. Şöyle şu renklerde yapmıştım daha önce. Şimdi kırmızı renkte bir tane yapmayı planlıyorum sizinle beraber. Hadi başlayalım. Ben bir Türk markası olan Alize Cotton Gold ipini kullandım. Bu aslında bir amigurumi ipi. Oldukça yumuşak olduğu için ve giyerkenki rahatlığından dolayı ve pufuduk pufuduk bir yapısı olduğu için bu ipi tercih ettim. Bence gayet başarılı oldu. Eldivenlerimi genelde bu iple yapmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda 2,5 numara bir tığ kullandım. Ama sizler daha farklı iplerle ve daha büyük numaralı tığlarla aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ona göre el ayarınıza göre tarifi uygularsanız yine başarılı sonuçlar elde edeceksinizdir. Ama ben dediğim gibi yapısı çok hoşuma gittiği için ve eldiven yapmaya uygun olduğunu düşündüğüm için Alize Cotton Gold'u kullandım. Siz de herhangi bir amigurumi ipi kullanabileceğiniz gibi farklı yapılarda, farklı içeriklere sahip ipleri de tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi kalınlığına, inceliğine, formuna karar verip ona göre bir tercihte bulunursunuz ya da deneme yanılma yoluyla da ilerleyebilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım isterseniz eldiveni. Şimdi ilk önce şu bilek lastiğimizi oluşturacağız. Bunun için 16 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Bir şerit öreceğiz ve onları birleştireceğiz. Üzerine de desenimizi işleyeceğiz. Önce bir düğüm yapalım isterseniz. 16 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincirimizi çektik. Fark ettiyseniz elimi gevşek bıraktım. Bu daha elastik bir yapıya sahip olmanızı sağlar. Son çektiğim zincire değil, bir sonrakine yani 15. zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine yandaki zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak sona kadar gidiyorum. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak. Çekim yaparken örmek zor oluyor gerçekten. Normalde çok daha kolay, hızlı ilerleyen bir süreç. Ama çekim yapmak işi zorlaştırabiliyor. Hemen şuraya. Evet, 2 tane kaldı. Ve sonuncu zincirime battıktan sonra sık iğnemi yaptım. 15 tane sık iğnem var. İsterseniz sayın, emin olamadıysanız ben sayayım isterseniz sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve şurada 15. zincir ilmeğim var. Ve üste geçmek için dönmem gerekiyor. Üste geçmek için bir tane daha zincir çekiyorum ve şöyle şeridimi ters çeviriyorum. Bakın şuraya da bir ilmeğim var gördüğünüz gibi. Buna batmıyoruz. Bundan sonraki aşamada
şu arkada kalan, benim önümdeki değil, şu tarafta kalan halkaya batarak, yarım halkaya batarak, yani arka kanada batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın her defasında, her dönüşte bir tane zincir çekeceğiz. Şöyle düzelteyim. Fazla gevşek oldu. Ve arka kanatlara bakarak örmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle bir. Tekrar bir göstereyim size. 2. Bakın. Şöyle değil. Böyle değil. Tam şuradaki halkaya batıyorum. Ve oradan geçip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kadar beraber sona kadar ilerleyelim. Bakın. Daha yakından göstereyim size. Hemen şöyle arka kanada battım ve sık iğnemi yaptım. Arka kanada batıp sık iğnemi yaptım. Her defasında arka kanada batıyoruz. Biraz yavaş ilerliyorum daha iyi görebilmeniz için. Umarım anlaşılıyordur. Ve sonuncu zincirimin arka kanadına, bakın gördüğünüz gibi arka kanadına battım. Bir sık iğne yaptım ve bir zincir çekerek yine yukarıya taşıdım ipimi ve modelimi, şöyle şeridimi ters çevirdim. Şimdi aynı işlemi bakın buraya değil, şu çektiğim zincire değil, şuraya, tam şuraya batarak yapmaya devam ediyorum. Şunu da yaptıktan sonra sizler aynı işlemi yaparak lütfen birazdan belirteceğim sayıya ulaşana kadar, daha doğrusu bileğinizin ölçüsüne göre bu işlemi sürdürerek devam edin. Şimdi size kendi bilek ölçüme göre olan kısmı göstereceğim. Bakın yine 15 tane. İsterseniz sayalım. Hani artmış mı, azalmış mı, sıkıntı yaşamayalım. 1, 2, şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bakın gördüğünüz gibi. Yine ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekip şöyle ters çevirerek şuradan arka kanattan, arka halkadan girerek sık iğne yapıyorduk. Bu şekilde şimdi size göstereceğim ölçülere varana kadar, daha doğrusu bilek genişliğinize göre devam edeceksiniz. Ben son sırama geldim. Bir tane zincir çekip hemen yine şu zinciri değil, hemen yanındakine batarak arka kanattan, arka halkadan sık iğne yaparak son sıramı tamamlıyorum.
Evet, son sıramı tamamladım. Şimdi bileğimde bir göstereyim size isterseniz şöyle. Siz de lütfen kendi bileğinize deneyin. Bakın fark ettiyseniz ben biraz bileğimden daha uzun bir ölçüyle ilerledim. Yani benim belim için, bileğim için bol. Ama bu çok önemli değil. Çünkü ben böyle rahat edeceğimi düşündüm. Bakın mesela bu da aynı ölçüde yapıldı. Birazdan sayıları size vereceğim. Bakın elim girdiğinde rahat, tekrar şey yapayım. Elim girdiğinde gayet rahat, zorlanmadan girdi. Sıkmıyor. Benim elim küçük bir el ama bu ölçüyle hem benim boyutumdaki ellere sahip, yani çok küçük olmasa da benim boyutumdaki ellere sahip, aynı zamanda orta boyutta, büyüklükte ellere sahip olan kişiler de gayet rahat bu eldiveni giyebilirler bu ölçülerle. Şöyle rahatlıkla çıkıyor. Ama sizler dediğim gibi tam ölçüyle yapabilirsiniz. Daha dar seviyorsunuzdur. Bileğinizde daha sıkı dursun istiyorsunuzdur. O yüzden şu an vereceğim sayılardan daha az sayılarla kendi bileğinize göre tekrardan bu şeritleri ayarlayabilirsiniz. Bakın bir sayalım isterseniz. Ben şu geniş olan kısımdan sayacağım. Bakın şunlar yarım şeritler. Hemen karşısı da öyle yarım şerit. Şu kısımlar ise tam şeritler. Biz şu tam üzerinden isterseniz şu arka tarafa geçelim ve sayalım. Kaç tane tam şeridim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane şeridim var gördüğünüz üzere. Şimdi şu tam şeritler bana doğru bakacak şekilde tam şeritler bana doğru bakacak şekilde birleştirme yapmaya başlayacağım. Bakın bana doğru bakıyor. Ve iki tarafı birbirine ben kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Ama isterseniz siz sık iğne de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız, kaydırma sizi zorlayacaksa sık iğne de yapabilirsiniz. Ben biraz parmağıma fazla sardım ama rahat ediyorum böyle. Evet bakın şu yarımlar içeride kaldı. Gördüğünüz üzere hiç zincir çekmedim. Normal. Sık iğnelerimi yaptım. Bakın tığımın çıktığı son ilmeğe şöyle içerisine batıyorum ve şu arka halkadan çıkacak şekilde ayarladım. Ve bakın buradaki ilmeklerin arka halkalarına batarak bana bakan halkalarına batarak kaydırma yapacağız. İlmek kaydırma yapacağız bakın. Dediğim gibi siz sık iğne de yapabilirsiniz. İlmek kaydırma olması şart değil. Hemen ipimi alamadım bir türlü. Aldım. Evet. Bakın hemen ilmeğimi kaydırdım. Şimdi daha açık bir şekilde görmeniz için göstereyim. Hemen şuraya batıyorum. Arka kanada hemen karşısındaki kanada batıp, evet gösterirken yapmak zor oluyormuş gerçekten. Evet bakın ikisine battım ve ilmek kaydırdım. Tekrar söylüyorum. İlmek kaydırma yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ben bu görüntüyü daha çok seviyorum. O yüzden ilmek kaydırma yöntemini tercih ediyorum. Daha zor ama daha güzel bence. Evet bakın. Şöyle. Zaten bence bu eldivenin zor kısmı bitti. Yani daha uğraştırıcı olan, daha uzun süren kısmı bitti. Şimdi daha eğlenceli olan modele giriş yapacağız. Bu arada bu eldiveni iki renk de örebilirsiniz. Yani tek sabit bir renge
karar kılıp öyle ilerleyebileceğiniz gibi bilek kısmını farklı bir renk ve motif kısmını farklı bir renk işleyebilirsiniz. Buna dair bir çalışma henüz yapmadım ama yapacağım gibi duruyor. Evet, son ilmeğime battım. Hemen karşısındakine batıyorum. Pardon, son ilmeğime battım. Hemen karşısındaki yine batıp ilmek kaydırmamı bitirdim. Ve bakın şu şekilde görünüyor. Bu arkada kalacak. Yani içeride kalacak daha doğrusu. Şöyle çevirelim. Kendinize doğru çevirin. Bakın şu şekilde görünüyor. Şu ipimizi böyle ilmeğimizle ipimiz arasına alıp gizleyip şöyle 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Şu an motifimize başlayacağız. Hemen şu ipi keselim şuradan. Kalanını isterseniz gizleyebilirsiniz sonrasında ya da şimdi. Bakın şöyle ilerleyeceğiz. Şöyle ilerleyeceğiz. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz sanırım. Hemen 3 tane zincirimin yanındaki şu boşluğu görüyorsunuz. Bakın oraya bir tane şimdi ikili trabzan yapacağız. Zincirimi de bir ikili trabzan sayacağız. Motifimizin ilk kanadını yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1 2. 2 tane zincir çektik. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. İpimi tığıma doladım. Aynı boşluğa batarak ipi çektim. 2 2. Bir kere daha ipimi tığıma doladım. Aynı boşluğa 2 defa da çıkıyorum. Bakın şu an ilk motifim hazır. Şimdi hiç şey yapmadan, yani herhangi bir zincir çekmeden devam edeceğim. Hemen yanındaki şeride değil, bir sonraki şeride batacağım. Bakın tekrar bir ikili trabzan yapacağız. O yüzden ipimi tığıma doladım. Şurada hemen şeridimin ortasındaki boşluğa, hemen şuradaki boşluğa batarak ilk ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Tekrar ipimi tığıma doladım. 1 2. Evet, ilk kanadı yaptık. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çektik. İpimizi tığımıza doladık. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Bakın motifimiz bu şekilde. Biraz daha ilerleyince daha net olacak. Hemen sonrasındaki şeride değil, bir sonraki şeride batıyoruz. Bakın ikili trabzan yapacağız gene. Yine şuradaki boşluğa batacağız. Bakın hemen şurada. Bakın şu şeride değil, bu şeride ipimi tığıma doladım ve ilk ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. 1 bakın ve ikinci ikili trabzanım. 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekmiştim. Aynı boşluğa 1 2 ikinci ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine ipimi tığıma doluyorum. Hemen sonrasındaki şeride değil, şuradaki şeride batıyorum. Hemen bir sonraki şeride batıyorum. Biraz hızlanacağım. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, 2 tane zincirimi çektim. 1
2. Bakın sonuncuya geçiyorum. Şuna değil. Şuradaki şeride hemen ucundaki boşluğa batarak bir ikili trabzan, 2 ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, 2 ikili trabzan. Evet. Şimdi hemen şu ilk yaptığımız 3 tane zincir vardı. İlk motifimizin 3 tane zinciri vardı. Hemen şu üstündeki, bakın hemen şöyle göstereyim. Bakın şuraya, şu 3 tane zincirimiz, burada ilk ikili trabzanımız var. Hemen şuradaki ilmeğe batıp ipimizi alıp kaydırma yöntemini uyguluyoruz. Bakın kaydırdık ve birleştirdik. Şimdi motifimize devam etmek için bu sefer de ilk motifimizin ortasına batıp ipimizi çekip bir kere daha kaydırma yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kaydırdık. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı uygulamayı yukarıya taşıdık. 1, 2, 3. Bir tane ikili trabzan ve ilk kanat hazır. 2 zincir, 1, 2 ve aynı boşluğa, yani ilk motifimizin ortasına batıp 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine ipimizi tığımıza doladık. Hemen şuraya batıyoruz. Bu şekilde ben şu birleştirme yöntemini uygulayarak şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam motif yaptım. 7.'ye geçtiğimde orada tekrar görüşelim. Çünkü şu parmak kısmını yapmamız gerekecek beraber. Ama siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra motifimden uyguladım. Şimdi 7. sıraya, 6. sıranın sonuna gelip orada birleştirmemizi uygulayıp 7. sırada görüşelim. Şu an 6. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. 7. sırada parmak kısmını oluşturacağız. İlmek kaydırma yöntemiyle 6. sıramızı birleştirelim. Ve yine motifimizin içine batalım. Ve son 3 tane motif kalana kadar ilerleyelim şimdi. Yine görüyorsunuz motifimi. 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan olacak şekilde devam ediyorum. Çok az kaldı eldivenimizin bitmesine. Bakın burada 1, 2, 3 tane boşluğumuz kaldı. Şimdi şöyle size parmak kısmını göstermek istiyorum. Bir dakika, şurada bir tane kalmıştı. Gösterdiğim gibi 3 tane boşluğumuz kaldı. Şöyle 1, sık iğne, 2 ikili trabzan, pardon, 2 ikili trabzan, 2 tane zincir ve şuraya sadece bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ben bunu kendi parmağımın ölçüsüne göre yaptığım için, yani rahat olmasını istediğim için parmağımın öyle bir karara vardım. Yani şununla şurayı birleştirmem gerekiyor. Ben ikinci bir ikili trabzan yaptığımda benim parmağıma göre biraz
bir parmağım rahat etmiyor. O yüzden ben de böyle bir yönteme karar verdim. Yani bir tane eksiltme yapmaya karar verdim. Ve şimdi burada bir kaydırma yapacağız. Bakın tam şuradaki ilmekten bir kaydırma yaparak birleştirmeyi sağlayacağım ve parmak kısmının oluşmuş olacak. Dediğim gibi ben burada bir eksiltme yapmayı tercih ettim. Tabi üste çıktığımızda eski işlemleri devam edeceğiz ama sadece şu sırada 7. sırada böyle bir eksiltme yapma gereği duydum. Hemen şöyle birleştirmemizi yapalım. Kaydırma yöntemini yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen şuradaki ilmeğe batıyorum ve kaydırmamı gerçekleştiriyorum. Ve yine biliyorsunuz motifimin içine kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve aynı boşluğa yine 2 tane zincir çektikten sonra 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın bu sefer bu işlemi şöyle döndürerek devam edeceğiz. Yani artık burayla bir işimiz kalmadı. Parmak kısmıyla bir işimiz kalmadı. Yine eksiltme yapmayacağız. Burada yine şu motifi devam edeceğiz. 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan ve birleştirme derken şöyle devam edeceğiz. Ne kadar devam edeceğimizi ben size göstereyim. Şöyle. Bakın. Burası 7. sıramızdı, değil mi? Şimdi 7. sıramızı bitirdik ve 8. sıramıza geçtik. 8, 9, 10, 11. Yani 1, 2, 3, 4 tane daha sıra ilerliyoruz. Bakın şu kısmı saymıyoruz. Dediğim gibi burası 7. kısımda. 7. sıramızdı. 7. sıramızı bitirdik. 8'e geçtik. 8, 9, 10, 11. Yani bizim toplamda 11 tane sıramız olacak. 11'e geldiğinizde dediğim gibi siz daha uzatabilirsiniz aslında bakacak olursanız. Nasıl isterseniz ya da daha kısa yapmak isterseniz. Şu motif için biraz boşluğa ihtiyacım oldu parmağımın ölçüsünde. O yüzden ben 7. sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra daha ilerledim. Şimdi 4 sıra daha ilerleyip yani 8, 9, 10 ve 11'i örüp geliyorum. Bakın ben 7 demiştik. 8, 9, 10, 11 tane sıra örerek istediğim boyuta geldim. Bakın şöyle. Henüz bitirme aşamasına yeni başlayacağız. Yani şu motifimizi öreceğiz. 7, 8, 9, 10, 11. 11. sıramda işlemimi tamamladım. Şimdi artık eldivenimizi bitirebiliriz. Bu kısımda oldukça kolay. Pardon, ilmeğimi hemen bulmam lazım. Şöyle birleştirmemi yaptım. Yine motifin içine girip bir birleştirme daha yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve yelpazemi yapacağım şimdi. Buraya 5 tane, toplamda 5 tane ikili sık iğne yapmış olmam gerekiyor. Bunu da bir tane sık iğne saydığımız için, ikili sık iğne saydığımız için şu anki ihtiyacım 4 tane ikili sık iğne. Hemen yapalım. 2, 3, zincirde sayıyoruz biliyorsunuz. 3, 4 ve 5. Zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanım var. Ve hemen sonrasında bakın şuraya diğer motifin başladığı noktaya bir sık iğne yapıyorum. Ve ipimi tığıma doluyorum. Boşluğa 5 tane ikili sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, bakın aynı boşluğa 4, yine aynı boşluğa 5 ve bir sonraki motifin başlangıç noktasına bir sık iğne yapıyorum. Motifimiz oluştu ve bir sonraki boşluğa
batarak yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi şu yelpazelerimiz bitti. Hemen birleştirmemizi yapıp eldivenimizi tamamlayalım. Hemen şu zincirin üstündeki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Pardon. Şurayı birleştirmeyi unutmuşum. Hemen şuradan bir sık iğne yapayım. Şimdi de ilmek kaydırmamı yapabilirim. Bir tane de zincir çekersem şöyle zincirimizi de çektik. İpimizi saklayalım. Ve eldivenimiz bitti. Şimdi deneyelim beraber. Hemen şöyle güzelce bir saklayıp işimizi sağlam alalım. Hemen şuradan keselim şöyle. Ve isterseniz eldivenimizi deneyelim. Bakın. Çok rahat giriyor. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Sayalım beraber. Bakın. Şu parmak hizamı sağlayabilmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane motif işledim. 7. motife geldiğimde 3 tane boşluk bırakmıştım, hatırlarsınız. Onun nedeni 3. hemen son 2 boşluktan önceki 3. boşlukta bir tane azaltma yaptım. Bakın burasını görüyorsunuz. 2 ve bir tane de ikili trabzan örmüştüm ve birleştirmemi yapmıştım. 8'den itibaren önceki motif anlayışımla devam edip 11 sıra örerek son sıramı da şu yelpazelerimi işleyerek bitirdim. Umarım beğenirsiniz ve devamını görmek istiyorsanız, diğer motiflerimi, diğer desenlerimi görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sevgilerimle.